Dünyamızın hareketleri. Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere tam iki türlü hareketi vardır. Bir varlığın kendi etrafında tam bir tur atmasına dönme hareketi denir. Şimdi denemek için kendi etrafınızda tam bir tur atabilirsiniz. Dünyanın kendi etrafında dönme hareketinin yönü batıdan doğuya doğrudur. Peki dünya bu dönme hareketini sizce ne kadar sürede tamamlar? Size bir ipucu vereyim. Tam bir gün. Yani dünya dönme hareketini 24 saatte tamamlar. Bu sürede bir gün olarak kabul edilir. Bir günlük zaman dilimi saat, dakika ve saniye gibi zaman dilimlerine ayrılmıştır. Dünyamızın kendi etrafında dönmesi sonucunda gece ve gündüz oluşur. Dünyamız kendi etrafında dönerken güneşe dönük olan yüzü aydınlık olur. Yani bu kısımda gündüzü yaşarız. Dünyamızın güneşe dönük olmayan yüzü ise ışık alamadığı için karanlıkta kalır. Yani burada da geceyi yaşarız. Dünyamız kendi etrafında döndükçe karanlık ve aydınlık bölgeler değişerek devam eder. Güneşin doğduğu yön doğu, battığı yön batı olarak adlandırılır. Bu adlandırma sayesinde yönleri bulabiliriz. Üç dakikalık bir projeye ne dersin? Kendi etrafında dönen dünyayı canlandıracağız. Bu sayede gece ve gündüzün nasıl oluştuğunu çok daha iyi anlayabileceksin. Öncelikle bunun için eline bir basketbol topu al. Futbol topu da olur. Artık evinde ne varsa. Bu top dünya olsun. Bir el feneri bul. Bu el feneri de güneş olsun. Kıtaların şekillerini topun üzerine bantla yapıştır. Perdeleri kapa, etraf karanlık olsun. Dünya yerine koyduğumuz topu kendi etrafında döndür ve yakınında olan bir arkadaşından ya da ailenden birinden yardım iste ve el fenerini topa doğru tutmasını iste. Topun üzerindeki şekillerin yani kıtaların önce aydınlandığını, sonra kendi etrafında döndükçe karanlığa girdiğini göreceksin. İşte gece ve gündüz böyle oluşur. Peki dünyanın dönme hareketini konuştuk. Ya dünyanın dolanma hareketi nedir? Dönme hareketi bir varlığın kendi ekseni etrafında tam bir tur atmasıydı. Dolanma hareketi ise bir varlığın başka bir varlık etrafında tam bir tur atmasıdır. Dünya sadece kendi ekseni etrafında dönmez. Aynı zamanda güneşin etrafında da dolanma hareketi yapar. Güneşin etrafındaki dolanma hareketinin yönü batıdan doğuya doğrudur. Dünya, güneş çevresinde dolanma hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. İşte biz bu süreye bir yıl deriz. Yani bugün doğum gününüz olsa 365 gün 6 saat sonra bir yaş daha alırsınız. Bir yıllık zaman dilimi ay, hafta, gün gibi zaman dilimlerine ayrılmıştır. Hadi şimdi sizle bir hesap yapalım. Bir yıl 12 aydan oluşur. 12 ay
52 haftaya eşittir. 52 hafta 365 gün 6 saat yapar. Hemen size bir soru. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi sonucunda neler oluşur? Mevsimler. Evet, mevsimler. Hadi birlikte hatırlayalım mı? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bu mevsimlerde sıcaklıklar da birbirinden farklı olur. İlkbaharda çiçekler açar. Havalar biraz ısınmaya başlar. Tişörtle çıkabiliriz ama üzerimize hırka alsak fena olmaz. Yaz, denize girebiliriz, sıcaktan terleyebiliriz. Havalar çok sıcak olur. Sonbaharda hafif esintiler başlar. Yapraklar sararır, çiçekler biraz dökülür. Kış mevsiminde dondurucu soğuklar olabilir. Ama kar yağdığı zaman işte o çok eğlenceli. Dolanma hareketi sırasında dünyanın güneşe göre konumu da değişir. İşte bu nedenle mevsimlerde sıcaklıklar birbirinden farklı olur. Bu dolanma hareketi sırasında güneşe göre konum değiştiği için yeryüzündeki sıcaklıklarda da değişimler meydana gelir. Yani yaz mevsiminde çok sıcak olmasının ya da kış mevsiminde dondurucu soğuklar yaşamamızın nedeni dolanma hareketi sırasında dünyanın güneşe göre konumunun değişmesidir.